Bugün bir yetişkin olarak benim en mutlu günüm. Aslında bütün çocukları burada ağırlamak isterdim. Işıl ışıl, hayat dolu, hayallerinin peşinden giden, başarıya koşmaya çok erken yaşta başlamış o bütün çocuklarımızı buraya almak isterdim. Duyulmak isteyen, görülmek isteyen, hayallerini görüyoruz, yanındayız denilmesini duymak isteyen bütün çocukları buraya toplamak isterdim. Stüdyoyu kocaman bir hale getirip hep birlikte 23 Nisan'ı kutlamak isterdim. Ama bu da yeter. O kadar güzel konuklarım var ki açılışı onların yanında yapmak istedim. Bugün 23 Nisan. Mustafa Kemal Atatürk'ün Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni kurduğunda, söz milletindir dediğinde ve yapacaklarını, tüm hayallerini gerçekleştirmek için başladığı o günü hediye ettiği çocukların günü. Çünkü çocuklarımızın hayallerinin hepsinin gerçek olmasını istedi Mustafa Kemal Atatürk. O yüzden dünyada sadece tek bir lider çocuklara bayram hediye etti. Başka hiçbir lider çocuklarına bir gün hediye etmedi. Biz böyle bir ülkeyiz. Çocuklarına bayram hediye eden, bayram vaat eden, tüm hayallerinin yanında olan, hayallerini gerçekleştirmek için de bütün yolları açan bir milletiz. Bunu hatırladığımız bir gün 23 Nisan. Her zaman olduğu gibi bir cümlenin peşinden gideceğiz. Ondan sonra ben konuşmayacağım. Yetenekler konuşacak, güzellikler konuşacak. Saf, tertemiz, sevgi dolu kalpler konuşacak. Cümlemiz tabii ki Mustafa Kemal Atatürk'e ait. Çocuklar geleceğimizin güvencesi, yaşama sevincimizdir. Bugünün çocuğunu yarının büyüğü olarak yetiştirmek hepimizin insanlık görevidir diyor Mustafa Kemal Atatürk. Hepimizin insanlık görevi. Yarının çocuklarını yetiştirmek. Çünkü şöyle aslında yarının içinde çocukluğu ölmemiş büyüklerini yetiştirmek. O çocuk heyecanlarını, çocukluk düşlerini kırmadan, dökmeden büyümelerine sebep olmak. İşte tam da bu yüzden 23 Nisan. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Ay çok hoş geldiniz. Hepinizi tek tek tanıyacağız. Gerçi tanıyoruz ama gene de tanımayanlara tanıtacağız ve bilenlere de hatırlatacağız. Efendim, konuklarım kimler? Türkiye dans şampiyonu, milli sporcu Lena Esen. Uluslararası matematik olimpiyatları dünya birincisi Ali Koç ve oyuncu Ada Erman. Ada ile başlayacağım. Adacığım hoş geldin, nasılsın? Hoş buldum. İyiyim. Siz nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Seni gördüm, daha iyi oldum. Şimdi elimde tabii başarılarınızın olduğu kocaman kağıtlar var. Bunları okusam yayın biter zaten. Sen kaç yaşındasın Adacığım? 10 yaşındayım. 10 yaşındasın. Allah'ım çok güzel yılların olsun. Teşekkür Daha böyle ederim. nice yaşlarda beraber sohbetler edelim böyle karşılıklı bu programda. Teşekkür ederim. Adacığım, yılın en iyi çocuk oyuncusu ödülü defalarca aldın. Dijital dizi çocuk oyuncusu ödülü aldın. Umut veren kadın oyuncu ödülünü aldın. Ve yaklaşık 2021 yılından beri 5 senedir oyunculuk yapıyorsun. Tiyatro yaptın, televizyon programına dahil oldun, şarkı söyledin. Neler hissediyorsun çok merak ediyorum. Şimdi ben çok mutluyum. Şimdi annem benim oyunculuk şeyimi şöyle keşfetti. Ben çocukken böyle bir çocuk filmi vardı. Ben sürekli onu izleyip oradaki o karakterlerin repliklerini ezberleyip onların yerine geçip onları yapıyordum. Tamam. Sonra da annem beni ajansa yazdırdı. Heh. Sonra ben 4 yaşımdan beri audition çekiyorum. Yani seçmelere gidiyorsun. Evet. Projelerde yer alabilmek için oyunculuk seçmelerine gidiyorsun. Evet. Tamam. Sonra 5 yaşımda ilk reklamı aldım. Sonra işte ilerledi böyle. Ve devam etti. Tamam, seni böyle bir ön tanıdık. Zaten tanıyoruz ve çok seviyoruz ama önden bir tanımış olduk. Hemen devam etmek istiyorum. Türkiye dans şampiyonu, milli sporcu. Şimdi bakıyorum 2023'te başlıyorsun ödüller almaya. Bugüne kadar bir sürü, yani kaç tane olduğunu gerçekten sayamıyorum ama ortalama şöyle söylemeliyim ki böyle 30 tane kadar yarışmaya katıldığını görüyorum. En az 30 var bu listede. Ve yani 100'e yakın madalya var. Ben merak ediyorum nasıl olabilir ve nasıl oldu ve neler olacak? Zaten benim antrenörüm babam olduğu için
Onunla çok çalışma imkanım olduğu için çok şanslıyım. Tabii. Aynı zamanda beni böyle bu yola götüren bütün hocalarıma da çok teşekkür ederim. Ve bence benim en çok yani bu yollara kadar gelmemi sağlayan şey bizim okulumuzda her küçüklüğümden beri hep böyle izledim, gördüm. Hani hep küçüklüğümden beri izlediğim için o yetenek böyle çıkmaya başladı yani. O yüzden orada böyle kendiliğinden gelen bir şey gibi oldu. Durduramadık diyorsun bunu yani. Sonra devamı geldi zaten. Canım Lenacığım harika bir performansla programımızın içinde yer alacak. Tabii ben çekimler sırasında izledim. Böyle yani aktım gittim diyeyim ben. Güne damgasını bulacak bir performansı ilerleyen dakikalarda izleyeceksiniz. Adamım Ali, Uluslararası Matematik Olimpiyatları şampiyonu. Bu arada tabii masanın üstünde gördüğünüz madalyalar, ödüller bir kısmı masa yetmedi. Elemek zorunda kaldık. Dolayısıyla bunlar sadece bir kısmı. Zaten 5 senelik bir yolculuksa bu evlatların hayatındaki, benim yaşıma geldiklerinde herhalde hepiniz birer müze açacaksınız diye düşünüyorum. Olimpiyatlardan kazandıklarınızı. Adamım Ali, Evet, hoş geldin. hoş bulduk. Sen bir matematik dehasısın. Evet öyleyim. Neden? Aslında ben çok küçüklüğümden beri sayılarla iç içeyim. Çok küçükken hep hesap makineleriyle oynarmışım, annem söyledi. Sonra ikinci sınıfta annem benim yarışmaya katılmamı yönlendirdi. Yarışmanın adı Türkiye Matematik Yarışması'ydı. Kendimden bir yaş büyük çocuklarla yarıştım ve Türkiye ikinciliği elde ettim. Sonra Türkiye Zeka Hakkı'nın düzenlediği Türkiye Zeka Yarışması'nda da kendi kategorimde Türkiye birinciliği elde ettim. Daha bunun gibi bir sürü ulusal ve uluslararası aranda derecelerim var. Ama benim en gururlandıran derecem geçen yaz Barcelona'da aldığım sistem olimpiyatları matematik dünya birinciliği ve bilim dünya ikinciliği dereceleri. Bayrağımızı başka ülkelerde dalgalandırmak ve dünya birinciliğine imza atmak beni çok gururlandırmıştı. Peki bu matematikle ilişkini, sen 4 yaşında karekök alıyormuşsun. Ben 49 yaşındayım, alamıyorum. Evet, ilk hesap makinelerinin o karekök tuşunu keşfettim. İlk tezgat diyormuşum. Tam nasıl olduğunu bilmiyordum ama mantığını çözmüştüm. Tam nasıl yapılacağını bilmiyordum ama hesap makinesini kullanmayı çok sevdiğim için zamanla onu da öğrendim kendi kendime. En büyük hobim kitap okumak. 2,5 yaşında okumayı ve yazmayı öğrendim. Küçüklüğümden beri sayısız kitap okudum. Atatürk kitaplarını okuyarak okumaya başladım. Belki bir gün kendim matematik kitabımı yazarım diyorsun. Evet, gerçekten öyle. Peki matematikle ilgili büyük bir hedefin de var, onu da söylesene. Evet, ispatlanmamış bir hipotezi ispatlayarak matematiğin en prestijli iki ödülü olan Abel ödülü ve Fields madalyası kazanmak istiyorum. Bunları kazanan şu ana kadar hiç Türk olmadı ve Fields madalyası ancak 40 yaşın altındakilere veriliyor. Ben bunu kazanan ilk Türk olarak ülkemizi gururlandırmak istiyorum. Benim en büyük iki hedefim bunlar. Bak ağlarım ha, bana bak. Bu nedir ya? Bu nasıl bir şeydir ya? Gerçekten gurur duyuyorum. Böyle biliyorum dokunulmasını sevmiyorsun. Yayın başında da söyledim. Sizi böyle sarıp sarmalamamak için zor tutuyorum kendimi. Çok istiyorum bunu yapmak. Peki Ali, senle başlayacağım. Sizden duyduğumda eminim böyle hepimize ders niteliğinde cevaplar vereceğiniz bazı sorular hazırladık güne özel. Madem Evet. Atatürk kitapları okuyarak başladın. Daha dün oğlumla okulu için 23 Nisan'a bir makale hazırladık. Tabii üstünden geçtik. 23 Nisan 1920 Türkiye Büyük Millet Meclisi kuruldu. Evet, sonra 1925'te Çocuk Günü olarak kutlanmaya başlamış ve Atatürk'ün desteğiyle 1926'da Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı olarak bir milli bayrama dönüşmüş. Neden? Sence neden? Atatürk neden bunu yaptı? Çünkü Atatürk çocukları çok seviyordu. Bizim hep daha iyi şartlarda eğitim görmemizi istemişti. Çok köy yerinde okullar açtırmıştı. Bazı yoksul çocukları evlat edinmişti. Hep bizim daha iyi şartlarda yaşamamız ve eğitim görmemiz için çabalamıştı. Onu saygı ve minnetle anıyorum. Ben de. Sen ne düşünüyorsun Lenacığım? Ben de Ali'ye katılıyorum. Ve benim yaptığım sporda bazı önyargılar çoğu kişide oluyor. Haklısın. Ve Atatürk olmasaydı belki ben bunu özgürce yapamayacaktım bu sporu. Ve o yüzden de korkacağım veya yapmayacaktım ama Atatürk olduğu için artık yani özgür bir şekilde yapabiliyorum. Burada çok aslında ezberimizi bozan bir şey söylüyorsun. Dans bir spor mudur? Burayı doğru anlayalım biz.
Evet. Çünkü bizde böyle bir bilgi yok. Bize dans genelde müzik çaldığında herkes ayağa kalkar ve dans eder ve bu bir spor mudur? Aslında spor dememin nedeni öncesinde sadece dans, müzikle değil, aynı zamanda öncesindeki bu egzersizler Tabii. ve bütün figürlerin adları, isimleri ve bu figürlerle hani yapılan teknik okumalar ve vücudu nasıl kullanma ile ilgili bayağı şey var ve o yüzden buna ben spor demekten Kesinlikle katılıyorum. O yüzden bunu düzeltmek istedim. Canım adacığım, sen de sanatın başka bir dalında kendini var edeceksin, ediyorsun, etmeye devam edeceksin. Ne düşünüyorsun? Atatürk sence 23 Nisan'ı neden çocuklara hediye etti? Şimdi Ali'nin de dediği gibi Atatürk çocukları çok sevdiği için bu bayramı bize emanet etti. Bu noktada bu emanetin karşılığında sence sen bir çocuk olarak neler yapma ihtiyacı duyuyorsun? Bu soru hepinize gelecek. Şimdi bizim o bayramı güzel bir şekilde korumamız gerekiyor. Çünkü bize armağan edilmiş bir Evet, şey o bayram. evet, Ve benim en sevdiğim bayramlardan biri bu bayram. benim de. Sen Lina'cığım. Ben de aynı şeyi düşünüyorum adayla ve bence bu bayramı korumamızın çok büyük bir nedeni var. Çünkü Atatürk bize emanet etti ve çocuklar olarak bunu güzel bir şekilde yaşatmamız lazım. Bence bu da çok güzel bir gün. Ali'cim, eklemek istediğin bir şey var mı bu konuda? Evet. Bu bayramı bize emanet etmesinin nedeni sadece bize güvenmesinin değil. Aynı zamanda bu ülkenin geleceği bizler de. Biz bu ülkenin gelecek nesillerini oluşturacağız. Aramızda geleceğin öğretmenleri, doktorları, mühendisleri bulunuyor. Kesinlikle. Peki, biraz böyle hayal dünyanıza soru soracağım. Çünkü bizden çok iyi durumdasınız hayal konusunda. Buna çok ihtiyacımız var. Atatürk sizce nasıl bir çocuktu? Araştırmalarıma göre Atatürk meraklı, ailesine bağlı, çalışkan ve biraz da gururlu bir çocukmuş. Bence de biraz gururluymuş. Gururlu derken şunu kastetmek istiyorum. Mesela uzun esnek oynamazmış çünkü sırtından atlanmasına tahammül edemezmiş. Bunu bir kitapta okumuştum. Bu çok makul. Gururlu olması belki de bu kadar dik duruşunun sebebi olabilir mi? Ayrıca bir şey daha söylemek istiyorum. Atatürk de benim gibi matematiği ve kitap okumayı çok seviyormuş. Hatta harçlığının hep yarısını kitaba harcarmış. Muhteşem bir şey bu. Sizce nasıl bir çocuktu? Ali'nin de dediği gibi böyle çok iyi bir çocuktu bence. Çünkü o olmasaydı şu an biz belki yaşayamıyorduk. Cesurdu diyebiliriz yani Evet, senin çok tanımına cesurdu. göre. Çok cesur ve fikirlerinin arkasında duran ve onların peşinden giden. Sen ne düşünüyorsun Lina'cığım? Ben de arkadaşlarıma katılıyorum ve aynı zamanda bence Atatürk'ün çocukluğunda yaşadığı bütün arka plandaki sizin dediğiniz gibi o düşünceleri Evet, cum- planları, evet. programlı olması. Bu Cumhuriyeti bize emanet etmesini sağladı ve bence çok kararlıydı. Her sözünün arkasındaydı. Ben de öyle düşünüyorum. Bence Atatürk yaşasaydı bize söyleyeceği şey şu olurdu. Gençlik. Yani tüm çocuklar söyleyeceği şey şu olurdu. Siz bu ülkenin gelecek nesillerisiniz. Yani aranızda benim dediğim gibi geleceğin meslekleri var. Cumhuriyeti koruyun. Cumhuriyeti indirmeye çalışan kişiler karşısında Türkiye'mizi hep canınızı pahasına savunun. Bence söyleyeceği şey bu olurdu. Çünkü Atatürk Cumhuriyeti koruyacak ilk kişilerin çocuklar olduğunu düşünüyordu. Ve bizim de bu Cumhuriyeti korumamızı her şeyden çok önemsiyordu bence. Evet, çok mantıklı. Böyle diyebilir de haklısın. Katılıyorum. Sizde var mı bir fikir? Bence Atatürk yaşasaydı bütün çocuklara ilk önce onların daha odaklı, daha disiplinli ve bütün yaptıkları nasıl desem spor, sanat. Evet, her ne evet, yapıyorlarsa. her ne yapıyorlarsa orada güzel bir şekilde ilerlemelerini isterdi. Evet, yani yeteneğinizin peşinden gidin, orada disiplinli olun, vazgeçmeyin. Tüm gücünüzle devam edin sonuna kadar gibi bir şey derdi, Evet, anlıyorum değil evet. mi? Bence de. Ben de arkadaşlarıma katılıyorum tabii ki de. Bence eğer siz ne yapıyorsanız o işin arkasından gitmeye devam edin. O işi bitirin gibi bir şeyler derdi bence. Değil mi? Başarıyla devam Evet. edin. Bana da öyle geliyor. Şimdi burada olsaydı Mustafa Kemal Atatürk gençlere ve çocuklara bence de şöyle bir şey diyebilirdi. Biriciksiniz, ışığımızsınız,
Yalnız değilsiniz. Neye ihtiyacınız varsa biz buradayız. Eğitimle sizi destekleyeceğiz. Anneleriniz, babalarınız devlet olarak yanınızda olacağız. Siz hayallerinizin peşinden inancınızla, azminizle, disiplininizle devam edin derdi gibi geliyor bana. Bize öğrettiklerinden, onun yazdığı satırlardan ben böyle bir şey çıkartıyorum. Sizin dediklerinizle aynı yere geliyor aslına bakarsanız. Demek ki aynı sayfadayız Atatürk söz konusu olunca. Peki, şimdi sizi daha iyi anlamamız için 2 soru soracağım. Sizce sizin yaşınızdaki çocukların neye ihtiyacı var? Büyükler tarafından ihtiyacınız olan şey ne? Bence bizim de haklarımız var. Bizi anlamalı ve bizi dinlemelisiniz. Bizim de birey olduğumuzu ve bu ülkenin gelecek nesilleri olduğunuzu unutmamalısınız. Çocuk haklarını Kendiniz için unutmayın binalar yapmak için harcayacağınız paraya bizim için okullar ve kütüphaneler yapabilirsiniz. Ayrıca buradan tüm ebeveynlere de bir tavsiyem olacak. Lütfen. Çocuklarınızı bilim, sanat ve sporla ilgilenmesini sağlayın. Bu çocuklarınızın kendisine benzer ilgi alanları olan çocuklarla tanışıp onlarla kaynaşmasını ve en önemlisi mutlu olmasını sağlayabilir. Ayrıca çocuklarınızın hayallerini destekleyin. Annem hayallerimi destekledi ve şu anda bunun sonucu bir sürü yarışmada birincilik almam. Mesela annem birçok yarışmaya katılmak benim hayalimdi ve annem bu hayalimi gerçekleştirdi. Ne kadar şanslısın Ali. Ayrıca ben de böyle diyecektim. Hayallerime saygı duyulduğu için çok şanslı bir çocuğum. Bazı anne babalar çocukları kendi istedikleri kalıplara sokmaya çalışıyorlar. Benim buradan ebeveynlere tavsiyem bu olacak. Peki annen sana destek olmasaydı ve görmeseydi ve duymasaydı ne olurdu? Bence sen bu ihtimali çoktan düşündün. Bence ben bu kadar şu anda yarışmaya katılamazdım ve en önemlisi ayrıca bu konuda çok şey öğrenemezdim ve daha mutsuz bir çocuk olurdum. Özgüvenin nasıl olurdu? Daha düşük olurdu. Çünkü en büyük hayalim gerçekleşmemiş olurdu. Annem bu konuda beni hep destekledi. Müthiş bir anneymiş. Onu çok sevdik. Biz buradan sevgilerimizi iletelim. Adı ne? Pelin Koç. Pelin Koç, buradan sana sevgilerimizi yolluyoruz. Tabii ki bu çekim sırasında sen bizim yanımızdasın. Ama buradan da bütün Türkiye'nin önünde çocuğunun hayallerine alan açtığın için, onu dinlediğin ve gördüğün için, sevginle, şefkatinle sarıp, kendi yapamadığın hayallerinle bezeli bir hayat sunmayıp, çocuğunun hayalleriyle bezeli bir hayata eşlik ettiğin için sana bir anne olarak teşekkür ederim. Bir çocuğun yüzündeki gülümsemeden daha güzel bir şey olduğunu düşünmüyorum çünkü. Lenacığım sen ne düşünüyorsun? Sence çocukların neye ihtiyacı var? Bence yetişkinler tarafından empati kurulması çok önemli. Çünkü eğer çocuklarla bir empati kurulmazsa onu anlayamazsınız. Yani yetişkinler ve anlayamayınca da bu sefer farklı duygular içerisine girebilirsiniz. O yüzden bence de empatiyle her şeyi anlayabilirsiniz bence. Atacığım. Şimdi şöyle olması gerek. Bence böyle bazı aileler şey yapıyor. Mesela bir çocuk mesela doktor olmak istiyor. Tamam. Ama ailesi ona mesela başka bir şey olmasını istiyor. Ve çocuğa zorla onu okutturuyorlar. Ve bu çok yanlış bir şey. Çocuk ne istiyorsa onu yapmaları gerek. Ali'nin de dediği gibi ailelerinin destek olması gerekiyor aslında çocuklara. Bu kadar. Şimdi ama bazen de çocuklar sizin kadar kendini bilip ne istediğini erkenden bulamıyor. Orada anne babanın da desteği önemli oluyor. O noktada sizce nasıl bir ortam olmalı? Yani ben büyüyünce ne istediğimi bilmiyorum dediği noktada anne baba çocuğun yeteneklerine göre mi yönlendirmeli, kendi hayallerine göre mi yönlendirmeli? Bence çocuğun yeteneklerine ve ilgi alanlarına göre yönlendirmeli. Çocuğun ona göre bir meslek seçmesini sağlamalı. Ayrıca zaten lise döneminde bununla ilgili çocuğun daha fazla seçenek önüne çıkıyor. Ailesi de buna yardım ederse çocuğun tam istediği mesleği yapmaması için ortada hiçbir sorun kalmıyor. Peki, geliyorum yolculuğunuzdaki bu başarıların kaynağına. Hepinize şunu soruyorum. İlk an, evet ya ben bunu hissediyorum, ben burada çok yetenekliyim ve beni burada kimse tutamaz dediğiniz o ana gitmenizi istiyorum. Ve tam da o anı, kendi kendinize aldığınız kararları ve hayaliniz uğruna yaptığınız planları öğrenmek istiyorum. Kaç yaşındaydınız? Tam olarak hangi anda bunu fark ettiniz? Nasıl bir planlama yaptınız ve nasıl hayaller kurdunuz? Düşünmem lazım. Tamam, sana en son söz veriyorum. Ben seni- Sen bence biliyorsun. Söyle Lenacığım. Şöyle annem ve babam zaten dans öğretmenleri olduğu için benim antrenörüm olduğu için Evet. yani
anne karnında dansa başladığım gibi bir şey oluyor. Tabii. Zaten okulumda, dans okulumda bütün ablaları, abileri, herkesi yavaştan o geliyordu zaten, o yetenek ve o istek. Yavaştan geldiği için ben onları görebiliyordum. Hani zaten çok yani benim şansım bilmiyorum ama çok istekli oldum bu konuda. Çünkü hareketleri çok seviyorum, müzik seviyorum. Bütün sevdiğim şeylerin hani hepsinin karışımı olunca benim için dans çok güzel bir şey. Güzel bir buluşma olmuş. Çok da yakışıyorsun. Teşekkürler. İçinde böyle kuğu gibisin yani ve izlemeye doyamıyor insan. Gerçekten doğru bir hayal, doğru bir birleşim olmuş, doğru bir keşif olmuş seninle ilgili diye sadece ben düşünmüyorumdur eminim. Seni izleyen birçok insan böyle düşünüyordur dünyanın her bir tarafında. Adacığım, Şimdi ben zaten anlatmıştım ama daha derinden anlatacağım. derin o anı istiyorum. Şimdi ben çocukken böyle evde hep bir şeyler izliyordum. Tamam, ezberliyordun ve performans yapıyordun. Hayır, şimdi şöyle olmuştu. Zaten annem bana böyle, ben 2-3 yaşlarındayken bana böyle sürekli kitaplar okutturuyordu. Ben şunu hatırlıyorum. İlk Cinali kitabı serisini okumuştum. Bayılırım ben bu arada. Cinali'ye. İşte annem bana matematik kitapları falan yaptırıyordu. Ve ben 3 yaşında okuma yazma biliyordum. Tamam. Ve ben işte böyle evde otururken bir gün o izlediğim filmi çok seviyordum. Ve dedim ki ben de bunu yapmak istiyorum. Sonra ezberlemeye başladım. Ve yaptım. Annem de beni izlemiş o şekilde ve beni ajansa yazdırmış. Öyle. Yani o bulmuş. an bir şey izledim ve bunun aynısını ben yapabilirim dedin. Ezberleyip yapmayı denedin. Annen de o anı gördü. Evet. Yine aslında hayallerini, yeteneğini gören bir anne hikayesi var Evet. burada da. Sende bir anne baba hikayesi var. Bu alanda ne kadar şanslı olduğunuzu görüyoruz. Ali'cim aklına geldi mi? Geldi. Mecbur değilsin ama merak Geldi, ediyorum. anlatıyorum. Lütfen. İlk kendimden büyüklerle yarıştığım Türkiye ikinciliğimden sonra Türkiye Zeka Vakfı'nın düzenlediği Türkiye Zeka Yarışması'na katılmıştım. Orada birinci olunca çok sevinmiştim ve bu alanda çok yeteneğim olduğunu fark etmiştim. Ve daha birçok yarışmaya katılmak istemiştim. Yani Annem o de- an. Evet, o an. Yani birinci olduğumu bana söyledikleri an. Yani hani hatırlıyorum, bir hocam vardı. Oraya girdiğimizde sanırım ödül törenine gelmiştik. Birinci olduğumu söylediğinde çok sevinmiştim. Yani o an Müthiş bir işte şey. ne kadar çok yarışmaya katılmak istediğimi fark ettim. Yani senin karşında çok durabileceklerini düşünmüyorum zeka yarışmalarında ve matematik yarışmalarında. Evet, zaten bu konuda birkaç hocam var. Onlarla da çalışıyoruz. Son olarak programı şöyle bitirmek istiyorum. Sizlerle bitirmek istiyorum. Bir tur şunu isteyeceğim sizden. Yaşıtlarınıza söylemek istediğiniz cümleler. Arkadaşlarınıza neler söylemek istersiniz? İlk ben başlayayım. Lütfen Ali'ciğim. Daha çok okuyun. Ben okumaya 2,5 yaşında başladım ve ilk okuduğum kitap da Atatürk kitabıydı. Bunun bana kazandırdıkları kelimelerle anlatılamaz. Benim kendi yaşımdaki çocuklara tavsiyem bu olacak. Bir de daha önce söylediğim bilim, sanat, spora ilgi duyun tavsiyesi olacak. Bilim, sanat, spor diyorsun değil mi? Evet. Bu sizi besleyecektir ve kendinize uygun arkadaşlar edinmenizi sağlayacaktır. Ebeveynlere de aynı şeye, bu konuda onları teşvik etmenizi istiyorum. Çok doğru. Teşekkürler. Lina'cığım. Ben de aynı şekilde düşünüyorum ve bence hayallerinizin gittiği yola giderseniz devam edin. Eğer küçük bir sıkıntı olursa da o küçük bir sıkıntıdır. Hemen bırakmayın, solmayın, devam edebilirsiniz hocam. Talihsizlikler olabilir, Evet. başaramayabilirsiniz. Hep derece ve madalyalarla dönmeyebilirsiniz ama vazgeçmeyin diyorsun. Evet. Haklısın. Adıcığım. Hayallerinizin peşinden gidin. Ay ne güzel. Evet, benim diyeceğim tek şey bu. Yaşasın. Peki size de hayallerinizi bir sormak istedim. Nedir hayallerin? Şimdi benim hayalim bir dizi ya da film çekmek. Ben onun senaryosunu yazmaya başladım. Hem yazar, hem yönetmen, hem de oyuncusu olmak istiyorum o filmin. Bu ne zaman olacak? Ne zaman üniversiteyi bitirirsem o zaman direkt başlayacağım. bir Öncesinde de yapımcı şey yapabilirsin. yapmaya. Yazıyorum diyorsun. Ben çok heyecanlandım. Yapabilirsin bunu. Değil mi? Üniversiteden önce de bir yani iyi bir yönetmen eşliğinde belki senaryonu bitirip iyi bir senariste de bir okutma yapıp birlikte tekrar üstünden geçip
Güzel bir şey olabilir bu. Erken yaşta tarihe bir ilk olarak da geçebilir. Umarım olur. Teşekkür ederim. Lenacığım. Benim hayallerim müzikal tiyatro, yani müzikal tiyatro Çok güzel. okumak. Ve bence benim için de en uygun o olacak. Öyle. Çok güzel. Ali'cim. Benim hayallerim matematikte daha önce ispatlanmamış bir hipotez ispatlamak ve matematiğin dünyadaki en prestijli iki ödülü olan Abel ödülü ve Fields madalyasını almak. Daha önce bahsettiğim gibi Fields madalyası yalnızca 40 yaşın altındakilere veriliyor. Aynı zamanda bu madalyaları, bu iki ödülü de Türkiye'de daha alan yok. O yüzden alarak aynı zamanda ülkemi de gururlandırmak istiyorum. Bence- Benim hayallerim de bunlar. Aynı zamanda matematikçi olmak istiyorum. Matematikçi olunca ne olacak? Öğretmen mi olacaksın? Yok. Bazen üniversitelerde ders de verebiliyorlar. Bazen Verebiliyorsun. ödülleri almak için teorem falan ispatlamaya Ha. çalışıyorlar. Bazen de matematikte tamamıyla yeni bir hipotez ortaya atıyorlar. Bir de kitap yazabiliyorsun Evet. değil mi? Böyle bir şey yaptığında. Benim hayallerimden biri de zaten bir matematik kitabı yazmak. Evet, onu okudum söylediklerinde. Çok teşekkür ediyorum. Bana zaman ayırdığınız için, göz göze bakışıp sohbet edebildiğimiz için. Bana çok büyük bir kaynak oldunuz. Enerji, huzur, sevgi, umut. İşte bu yüzden 23 Nisanları çok seviyorum. Çocuklarımız ne kadar pırlanta gibiler. Tek ihtiyaçları olan şey onları görmemiz, duymamız, yanınızdayız dememiz, şefkat gösterip sevmemiz. İnanın başka hiçbir şeye ihtiyaç yok. Yine gözlerim yaşlı bir 23 Nisan'a daha son veriyorum programa. Çünkü çok gurur duyuyorum, çok şanslı hissediyorum ve bu şansı doğru değerlendirmemiz gerektiğini düşünüyorum büyükler olarak. Geleceğin içindeki çocukları ölmemiş yetişkinlerini yetiştirmek bizim elimizde. Onlar ne istediklerini, ne yapacaklarını, yeteneklerini çok iyi biliyorlar. Sevgi, şefkat, empati, duymak, görmek. Bence çok büyük bir şey değil, biz bunu halledebiliriz. 23 Nisan kutlu olsun. Hoşça kalın.